BJ Design'dan herkese merhaba. Benim adım Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir çanta tasarımıyla birlikte olacağız. Bu çantanın anlatımını yapmaya çalışacağım videonun içerisinde. Öncelikle isterseniz şöyle yakından modeli bir tarif edeyim. Yakından göstereyim çantamızı. Dikdörtgen bir parça oluşturduk. Ayrıca bir taban yaparak başlamıyoruz. Buradan başlıyoruz. Buraya kadar örüp tabanı biraz daha hacimli durabilmesi için kendi içerisinde oluşturup devam ediyoruz. Dolayısıyla 3 parça halinde yapılıyor. Yani dikdörtgen parça ve 2 tane yan körük şeklinde. Körüklerde 2 tane aynısından oluşturup daha sonradan dikişini tamamlıyoruz. İçerisinden böyle kağıt ipler geçirdim ama bunların yerine deri ipler de geçirebilirsiniz, deri parçalar da geçirebilirsiniz. Buradan ne geçirdiğinizin aslında çok bir önemi yok. Ben renkli renkli olabilmesi için bu şekilde yaptım. Sapı da böyle bırakarak gökkuşağı gibi bir görüntü elde etmeye çalıştım. Oldukça geniş oldu. Biraz daha büyütürseniz plaj çantası bile olabilir. Astar kısmını şöyle fermuarlı oluşturdum ben. Ama bu hani zor gelirse çıt çıt da tabii ki çok rahatlıkla yapılabilir. Bakın bayağı geniş, oldukça büyük bir çanta oldu. Kullanışlı, güzel. Umarım sizler de yaparsınız, güzel günlerde kullanırsınız. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olur, yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve dilerseniz videonun içeriğine geçelim. Kağıt ipimizi aldık. Böyle kese kağıdı renginde bir renkle yapacağım. 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Kağıt iplerde genelde 3 veya 3,5 kullanıyorum zaten. Şimdi bir kilit oluşturalım. Bunu kullanmayacağım. Toplam 57 tane zincir çekiyorum. 57 tane. 57 tane zincir çektim. Şimdi her birine bir sık iğne yaparak diğer tarafa kadar geleceğim. Birinciyi bırakıyorum. İkinciye girdim. İp alıp sık iğne yaptım. Sıradakine geçiyorum. Ve her birine bir tane sık iğne yapacağım. Birine dönüş için kullandığımız için 56 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Evet, sona kadar bu şekilde yapalım. Tamamına sık iğne yaptım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve aynı yerden başlayarak bir sıra daha sık iğne yapıp örgünün düzüne geliyorum. Sona geldim. Son ilmeği de alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi modeli kurmaya başlayacağım. Bu 2 zinciri de trabzan olarak kabul ederek toplam 6 tane trabzan yapacağım. İp aldım. Bu birincisi zaten bunun üzerine duruyor. Sıradakine buraya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2, yanındakine 3, bir sonrakine 4, yanındakine 5 ve son kez 6. Şunu da bir trabzan kabul ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şimdi kafes yapmaya başlıyoruz. Bir zincir çektim. İp aldım. Sıradaki bir boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine. Bir tane atladım. Yanındakine girip trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir boşluk atladım. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk atladım. Yanındakine trabzan yapıyorum.
Toplam 8 tane böyle boşluk olacak. Boşlukları sayıyorum şu anda. 1, 2, 3. 8 tane olana kadar devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane boşluk oldu. Hemen yanından devam ediyorum. Trabzan yapacağım. Bir sonrakine geçtim, trabzan. On dört tane trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Şimdi bu tarafı tekrarlayacağım. Yani yine 8 tane kafes yapıyorum. Bir zincir çektim, ip aldım. Bir boşluk atlayıp trabzan yaptım. Tekrar zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Trabzan. Bir boşluk. Sekiz tane kafes olana kadar devam ediyorum. Sekiz tane boşluk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptıktan sonra kalanları da toplam 6 tane trabzan olacak. Yan yana zincir çekmeden trabzan yaparak sırayı bitiriyorum. Evet, 6 tane trabzan yaptım. Şöyle kontrol edelim. 6 tane trabzan, 8 tane kafes, 14 tane trabzan, 8 kafes, 6 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum, çevirdim. Buradaki işlemin aynısını yapacağız. Yani kafeslerin üzerine kafes, trabzanların üzerine trabzan, tamamı aynı olacak şekilde ilerleyeceğim. Bir kez daha göstereyim. Ondan sonra örgümüzün, çantamızın ortasına kadar bu işleme devam edeceğiz. Toplam trabzanların üzerine trabzan getirecek şekilde 6 tane yapıyorum. Bakın bir tane daha yapıyorum. 6 tane olduktan sonra şöyle 6 tane olduktan sonra şu zinciri de sayıyoruz. Tabii o bir üste çıktığında şuradan tutturduğumuz için düzeliyor. 6 tane yaptıktan sonra bir zincir, kafeslerin tam trabzanın üzerine, üstündeki noktaya birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına girdim. Bir zincir, bir sonrakine. Tekrar trabzanların olduğu yere geldim. Birebir aynısını yapıyorum, yani hiç ortasına, kenarına, sağına, soluna değil, birebir aynısını yaparak devam ediyorum. Şimdi buradan sonrasını tekrar göstermeme gerek yok. Çantanın ortasına kadar bu işleme devam edeceğiz.
Yani trabzanların üzerine trabzan, kafeslerin üzerine kafes gelecek şekilde bir süre ilerleyeceğiz. Çantanın orta noktasında bir değişiklik yapacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Bir süre daha devam ettim. Çantanın bir tarafını bitirmiş oluyoruz. Bir yüzü olacak burası. Burası üst kısmı aslında. Bu taraf, buradan devam ediyorum ama ortaya geldim şu an. Çantanın dip tarafını, yani taban tarafını yapacağım. Burada bir ölçü vereyim size. Ben burada bırakacağım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane kafes olacak şekilde yaptım. Ölçüsünü de veriyorum. Buna göre büyütüp küçültebilirsiniz. 28 santimetre. Burası da 36 santimetre. Şimdi çantanın taban kısmına gelecek olan kısmı sadece trabzanlardan oluşturacağım. Kafes yapmayacağım. Yani yine trabzanların üzerine trabzan getireceğiz. Altı tane yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra trabzan kafeslerin olduğu yeri de trabzanla devam edeceğim. Çantanın alt kısmında kafes istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Eğer siz öyle istiyorsanız devam da edebilirsiniz. Boşluğa bir tane yapıyorum. Trabzan üzerine bir tane yapıyorum. Bir tane boşluğa yapıyorum. Bir tane trabzanın üzerine yapıyorum. Boşluk, trabzan, boşluk, trabzan şeklinde. Sona kadar devam ediyorum. Bu sonlara geldiğinizde zincirin şu ortasına batıyorum. Hani burayı hiç göstermedim ama onu unutmayın, zaten sayınız değişmesin. O zincir bir trabzan şeklinde kabul ediliyor. Bitirdim. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Ve yine trabzan yaparak devam ediyorum. Yani taban kısmının oturacağı kısım kadar, yani bilmiyorum şu anda kaç sıra olacağını, bitince söylerim. Trabzan yapmaya devam ediyoruz. Böyle gideceğiz geleceğiz, trabzan yapacağız. En sonunda da ben ölçüsünü vereceğim size. Bakalım. Şöyle oldu. Kafesleri bitirdik. Tamamını trabzan yaptık. Üzerine şöyle bir miktar tabanın geleceği yer kadar sadece trabzan devam edeceğim. Ondan sonra bu kısmı tekrar yapacağız. Orayı tekrar göstereceğim. 6 sıra trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Şimdi tekrar buradaki modeli kurup çantanın diğer tarafını hazırlayacağım. Aslında 3. sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyorum ama bir kez daha göstereceğim. İp alıyorum. İkinci deliğe girip trabzan yapıyorum. Yan yana 6 tane trabzanımız olacak. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir zincir kafes yapacağım. Bir tane atlıyorum. Sıradakine girdim. Trabzan. Bir zincir, bir tane atladım. Trabzan. Bir zincir,
trabzan şeklinde 8 tane kafes oluşturacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk oluşturdum. Kafes oluşturdum. Aşağıdaki gibi yine yan yana trabzan yapıyorum. 14 tane. Bir zincir çektim, tekrar kafes oluşturuyorum. Bir zincir, bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptık. Şimdi geri kalanlarını toplam 6 tane yan yana trabzan yaparak bitiriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir çekip geri döneceğim ve aynı işlemlere devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Tabii ekrana tam sığmıyor ama aşağıda yaptığımızın birebir aynısı. Tekrar göstermeme gerek yok zannediyorum. Buradaki sıra kadar aynı şekilde bu tarafı da devam edeceğim. Sona gelip ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Diğer tarafını da bitirdim. Yine 20 sıra aynı şekilde kafes yaptım. Bu taraf. Şimdi üzerine bu taraftaki gibi yine 2 sıra sık iğne yaparak tamamlayacağım. 20 sıra kafes yaptıktan sonra 2 değil bir tane zincir çekiyoruz. Ve sık iğne yapmaya başlıyoruz. Her birinin üzerine bir tane olacak. Kafeslere geldiğimde tekrar göstereyim. Bakın kafesin olduğu yere geldim. Boşluğa bir tane yapıyorum. Trabzanın üzerine bir tane yapıyorum. Boşluğa bir, trabzana bir. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Daha sonra üzerine bir sıra daha sık iğne yapıp çantanın ön ve arka tarafını tamamlamış olacağız. Sona geldim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Sona kadar. İki sıra sık iğne yaptıktan sonra şimdi etrafını dolaşacağım. Çünkü trabzanların olduğu kısımlar daha farklı görünüyor. Kenar parçaları birleştirirken zorluk olmasın diye buradan da sık iğne geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Burada 2 tane sık iğne var zaten. Öncelikle burayı yapayım. Şimdi trabzanların olduğu yere geldiğimde
Bir tane trabzanın içine, yani ortasına, bir tane iki trabzanın birleşimi olan yere. Trabzanın ortasına yer yoksa, yani şöyle batamıyorsanız içinden de geçseniz olur. Bir tane buraya, bir tane birleşim noktasına. Bakın şu trabzanın şöyle içinden girebiliyorsanız girin, giremiyorsanız boşluktan da geçseniz olur, fark etmez. Bir tane ortaya. Bakın mesela burada çok dar olduğu için şöyle alacağım. Çok mühim değil. Bir tane birleşim noktasına. Bu şekilde etrafını dolaşacağım. Köşelerde 3 tane yapalım. Kastırma yapmasın. Köşe noktalara 3'er tane yaparak sırayı tamamlayacağım. Çantanın etrafını tamamladım. Burası iç kısmı. Burası düz olan kısım. Sık iğnelerden anlayabilirsiniz. İç kısmını bana bakacak şekilde masaya yerleştirdim. Şimdi 2,5 metre uzunluğunda yine kağıt ipten 6 tane. Şöyle göstereyim. 3, 4, 5, 6. 6 tane, her biri 2,5 metre olacak şekilde ip kestim. Şöyle bantla da yapıştırdım. Daha sonra çıkartacağım ama geçirmesi kolay olsun diye. Şimdi sap kısımlarını oluşturacağım. Şu dış kısımdan, yani çantanın dış kısmından başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluğumuz vardı. Dilerseniz bir boşluk atlayarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi deneyeceğim. Nasıl güzel olursa o şekilde ilerleyeceğim. Şu ikinciden başlıyorum. Bir tane atladım. İkinciden başlıyorum. Şöyle geçiriyorum. Bakın bu altta kalacak. Bir sonrakini aldım. Tabii bunu kamerada yapmak biraz zor. Şimdi daha kolay olacak herhalde. Şöyle plastik iğneye geçirdim bütün ipleri. Bir tane boşluk, yani şu altta kalacak şekilde bir sonrakinden geçip çekiyorum. Tabi burada ipleri karıştırmamak önemli. Düğüm yaparsanız biraz zor açılabilir. Bu şekilde ilerliyorum. Burada sap bırakıp bu taraftan devam edeceğim. Şimdi kamerada bunu göstermem çok zor oluyor. O yüzden biraz yapayım ama mantık olarak hani zannediyorum anlaşılmıştır. Bir altta bir üstte kalacak şekilde ipleri geçireceğiz. Sap bırakıp bu taraftan devam edeceğiz. Şimdi masanın üzerinde böyle kamerasız yaptığım zaman çok kolay oldu, inanın. Tek tek geçirdim bütün yerlerden ve kenarlarda şöyle paylar bıraktım. İki taraftan da eşit bir şekilde bunu yukarıdan daha sonra tekrar çekeceğim. Şu anda kamera açısı maalesef bu kadar. Şu birleştirmeyi göstereyim. Burada ipleri bağlayacağız ama hepsini bir yaparsak çok büyük bir düğüm olacağı için burada ikişerli ikişerli birbiriyle bağlıyorum.
Bunları daha sonra biraz daha kısaltacağım. Üzerini de kapatacağım zaten. Bir de astar geleceği için bunlar görünmeyecek. Şu anda açılmaması için böyle birleştirdim. Şimdi diğer renklerden de aynı şekilde yapacağım. Bu sefer de şimdi önce araları yapayım. Birer tane boşluk bırakarak yapayım. Eğer yeterince dolu görünmezse o araları da dolduracağım. Farklı farklı renklerle bu işlemi tekrar edeceğim. Bitmiş halini göstereyim isterseniz. Bu zor bir şey değil çünkü. Ama benim için kamerada çekmek çok zor. O yüzden ben bunları doldurayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. 4 renk şeklinde yaptım. Birer boşlukla. Daha fazla doldurmayacağım ama isterseniz buraları da doldurabilirsiniz. Şu kalınlıkta bir sap oldu. Eğer daha da kalın olsun isterseniz buraları da bu boşlukları da doldurabilirsiniz. Şöyle açalım. Şimdi orta kısmımız tabii biraz düğümlü oldu. Şimdi bunları güzelce temizleyeceğim ve şuralara sabitledikten sonra üzerine astar geçireceğim. Bunları da kısalttığım için bu aralardan da görünmeyecek. Çantanın tam orta noktasında kalmış olacak. Buna başka bir yöntem maalesef bulamadım. Çünkü eninde sonunda bir yerde iki ipin birleşmesi gerekiyor. Ve mecburen bu şekilde oldu ama astar olacağı için bu kısım kapanacak. Sorun değil. Yan parça için 37 tane zincir çekeceğim. Yarım ay şeklinde ama biraz daha elipse yakın bir şekil oluşturarak yanları oluşturacağım. 37 tane zincir çekiyorum. İki tanesini atlıyorum, trabzan yerine kullanacağım. Üçüncüsüne gireceğim. İp aldım. Üçüncü zincire giriyorum ve trabzan yapıyorum. Bununla beraber toplam 34 tane, yani son zincire kadar tamamına ikili trabzan yapıyorum. Son zincirin içerisine 5 tane yapıyorum. Dönüş yapacağız çünkü. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Son zincirin içinde 5 tane yaptım. Şimdi bunun son trabzanın karşısından devam ediyorum. Yani zincirlerden devam ediyorum. Başa kadar her birine bir tane trabzan yaparak geleceğim. Sona geldiğinizde bu iki tane zincir bırakmıştık. Onu unutmayın lütfen, sayı eksilmesin. Ona da bir tane yaparak tamamlıyorum ki iki tarafta eşit olsun. Tekrar iki zincir çekip geri dönüyorum. Baştaki o 5 taneye varana kadar hepsine birer tane trabzan yapacağım. Bunun üzerinde zaten bir sonrakinden başlıyorum. Her birine bir tane yapıyorum. O 5 tane dönüş olan yere kadar bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyorum. Her birine bir tane. Köşeye kadar yapalım. Bakın dönüş olan kısma geldim. Buradaki 5 taneye şu sonuncusu. Bunu da örüyorum. Ve bunu artık işaretliyorum. Çünkü bir üst sırada karışsın istemiyorum. Düz olan kısmı işaretliyorum, sonuncusunu. Şimdi buradaki 5 taneyi 10 tane yapacağız. Yani her birine 2 tane yaparak burayı 10 tane olarak döneceğim. Birinciye girdim. 1, aynı yere 2, ikinciye geçiyorum. 1, aynı yere 2,
Üçüncüye geçiyorum. 1, aynı yere 2, dördüncüye geçtim. 1, aynı yere 2 ve sonuncusunu geçiyorum. 1, 2. Yani 5 taneyi burada 10 tane yaptık. Şimdi karşıdan devam ediyorum. Birincisini örüp yine işaretleyeceğim. Dediğim gibi bir üst sırada artık karışsın istemiyorum. Düz olan kısmı yeniden işaretliyorum. Ve başa kadar tamamına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sona kadar geldim. Yine 2 zincir çektim. Üste çıkıyorum. Yine o 10 tane olan yere kadar, yani işaretleyiciyi taktığımız yere kadar her birine bir tane yaparak ilerliyorum. Sonuncusunu örüyorum. Tekrar işaretliyorum. Şimdi bu köşeye her birine bir tek bir çift şeklinde yapacağım. Birinciye girdim. Bir tane. İkinciye geçiyorum. Bir, aynı yere 2 tane. Sıradakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2. Yanındakine bir tane. Bir sonrakine 1, 2 tane. Hemen yanındakine 1 yaptım. Buraya 2 tane yapıyorum. Yanındakine 1 yaptım. Ve sonuncusuna çift yapıyorum. Tekle başladığımız için çiftle bitecek. 15 tane ilmek olacak. Buradan devam ediyorum. Bitirip bir üst sıraya yine köşeye kadar geleceğim. Şimdi de buradaki 15 tane ilmeği 20 yapacağız. Onu da 2 tek bir çift şeklinde yapacağız. Birinciye giriyorum. Bir tane. İkinciye geçtim. Yine bir tane. 2 tane tek. Sıradakine 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tek, bir çift. Tekrar edeceğim. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift, tek, tek, çift,
tek, tek, ve çift. Şu şekilde 20 tane ilmeğimiz oldu. Başa kadar geleceğim tekrar. Bundan tabii 2 tane parça oluşturmamız gerekiyor. Bitmiş hali bu şekilde. Burada ilmeği bıraktım. Bunu birleştirirken devam edeceğim çünkü. Buradan da bakalım, yine aynı olsun diye 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Burayı da aynı şekilde yapacağız. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 sıra. Burayı da tamamlayıp ikinci kısmını da bitiriyorum. Daha sonra bunları ütüleyeceğiz ve yan parça olarak dikişini yapacağız. Bunun açık halini bir kez daha göstermek istedim. Bunları şu şekilde temizledim, birleştirdim. İçeride kalacak zaten. Astar üzerine gelecek. Ben şu birleşme kısımlarını, yani nereden geçirdiğimi bir kez daha göstermek istedim. Tam gösterememiştim çünkü. Bakın buradan, şuradan başladık. Buradan giriyorum. Bir altta, bir üstte, bir üstte, bir altta, bir üstte, bir altta olacak şekilde şuradan geçiriyorum. En son buradan çıktı. Buradan bir parça bırakıyorum. İstediğiniz uzunlukta sapı ayarlayacağınız şekilde buradan parçayı bırakıyorum. Daha sonra diğer taraftan yine aynı şekilde simetrik olabilmesi için bir altından, bir üstünden, bir altından, bir üstünden şeklinde buraya kadar geliyorum. Burada ipi gerdirerek bırakıyorum ve şuradan devam ediyorum. Yine aynı şekilde aynı uzunlukta sapı bırakıp burada ikisini birbirine bağlıyorum. Yine aynı şekilde yeşille, morla veya bordoyla, ne renkle isterseniz. Ben burada bakın aralarda birer tane boşluk bıraktım. Eğer isterseniz bu sap yeterli gelmezse isterseniz bu araları da doldurabilirsiniz, daha fazla sap da yapabilirsiniz. Ama şu anda bu ne kadar diyeyim, yani bir parmak kalınlığında, şu bir parmağım kalınlığında bir sap, o yüzden de yeterli. Bunu açık olarak son bir kez göstermek istedim. Bunun üzerine açıkken, bu haldeyken astarını dikeceğim. Daha kolay olacak çünkü. Dikdörtgen bir parça keseceğim. Kenarlarından bunu dikeceğim. Daha sonra bu oluşturduğumuz yan parçalar için de aynı şekilde kumaştan keseceğim. Burayı dikişini yapacağım. Bütün her şeyin astarı tamamlandıktan sonra da kenardan şu şekilde birleşimini yapacağız. Astarlama işi bitti. Hem büyük parçayı hem de küçük parçaları astarla diktim. Daha sonra buradaki tam orta noktayı işaretledim. Şurada 6 sıramız vardı biliyorsunuz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tam orta noktayı işaretledim. Buradaki ilmeklerin de tam ortası. Burada da 20 tane ilmeğimiz vardı. 10'uncusuna işaretleyip birleştirdim. Şimdi şuradan şöyle burayla birleştireceğim. Burayı öreceğiz ve bu taraftan geri geleceğim. O yüzden şunu ya buradan da başlayabilirsiniz aslında ama çok ilmek saymam gerekir. Şu an onu yapmak istemiyorum. Buradan başlayıp örüp geri geleceğim. O yüzden şunu kesiyorum. Buradan başlıyorum. Hemen işaretleyicinin yan tarafından şuradan girelim. İpi alıp sağ tarafa çektim. Sol tarafa giriyorum. İpi alıyorum. Önce bir sabitleyelim. İçinden geçirdim. Şimdi bir sağdan bir soldan alacağım. Sağdaki ilmekten aldım. Soldaki ilmekten aldım.
ipi alıp ikisinin de içinden geçiriyorum. Bir tane sağdan, bir tane soldan alıyorum. Teker teker içinden geçirerek geri çıkartıyorum. Bakın sağdan, soldan. Geçiriyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bu tarafı birleştirdim. Şöyle. Şimdi üst kısmına geldim. Bu ipi de saklayarak sık iğne yaparak diğer tarafa geleceğim. Burayı tamamladım. Şimdi devam edebilmek için şuradaki ilmeklere bakıyorum sadece. Bakın ikinci trabzan sırasının bitiminden itibaren birleştirmişim. O zaman burada da aynı şekilde yapacağız. İkinci trabzan bitimi şurası. Şuradan itibaren devam edeceğim. Bir tane sağdan alıyorum. Buradan da alıp yine birleştirmeye devam ediyorum. Şu şekilde sona kadar burayı birleştireceğim. Daha sonra da diğer tarafı, diğer kenarı birleştirip çantayı tamamlayacağım. Çantamızın bütün parçalarını tamamladık. Keyifli, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de yapar ve güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.